Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda çok moda olan şahane bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizin yapımını iki part halinde paylaşacağım. Çünkü tamamını birlikte öreceğiz. Bugün sadece roba kısmını yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomda da diğer bölümleri yapacağız. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Arkadaşlar ip olarak Canan markasının Angora Gold ipini kullanacağım. Metraj olarak oldukça uzun. 4 TL'ye aldım arkadaşlar ben bu ipi. İp mağazalarında dışarıda sepetlerde biliyorsunuz ipler satılıyor uygun fiyata. Oradan aldım. 3 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Yani henüz tamamını bitirmediğim için elbisemin ben de ördükçe ne kadar ip gittiğini göreceğim. Yani şu ana kadar çok az ip kullandım. Çift kat olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu arada 2 tane ipi birlikte öreceğiz. Şiş olarak da 4 numara misinalı şiş kullanacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak arkadaşlar yapımına başlayalım. Şişime klasik ilmek atma yöntemiyle 72 tane ilmek attım. 72 ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplam 5 sıra ördüm. İlmek attığım sırayı da sayacak olursam 6 sıra örmüş oldum. Şimdi tırtıklı bir görüntü vermek için bir dolayacağız, bir keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bir doladım. İki ilmeği birlikte alarak kestim. Bir doladım. İki ilmeği birlikte alarak kestim. Sona yakın bir yere kadar arkadaşlar bir tane dolayacağız. İki tane ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Bir dolayacağız. İki ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Sona yaklaşayım ben arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar bir doladım, 2 kestim, bir doladım, 2 kestim. Bakın en son 2 kestim. Sıra sonunda da 3 tane ilmeğim var. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Dolama yapmadan sondaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. 72 tane ilmekle başlamıştık. Şu an şişimizde yine 72 tane ilmeğimiz var. 5 sıra arkadaşlar arka yüzü ters, ön yüzü düz olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde birinci sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Ön yüzümüzde ikinci sıramızda düz, arka yüzümüzde üçüncü sıramızda ters, ön yüze tekrar geldiğimizde dördüncü sıramızı düz öreceğiz. Arka yüzümüzü beşinci sıramızda ters örüp daha sonra bu birleştirme işlemini yapacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Tamamladım. Şimdi birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde katlayacağız. Alttaki ilmeklerle üstteki ilmekleri birlikte alarak keseceğiz. Bunu isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Öndeki ilmeği çıkardım. Alttaki ilmekle birlikte şişimi alıp iki ilmeği birlikte alarak düz olarak örüp keseceğim. Ya da arkadaşlar benim gibi tamamını başka bir şişle toplayıp hepsini bir seferde kesebilirsiniz. Onu da göstereyim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Alttaki ilmeklerin bu şekilde altından giriyorum. 72 tane ilmekle başlamıştık. 72 tane ilmek toplayacağım ve tek seferde bu ilmeklerimin hepsini keseceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, farklı bir şişle alt taraftaki 72 tane ilmeğimi topladım. Şimdi bu şekilde karşılıklı getiriyorum. 2 ilmeği birlikte alarak, yani bir bu şişimden bir diğer şişimden alarak haroşa örgüyle keseceğim. Eğer haroşayı ters örgü olarak örüyorsanız ters örüp kesin arkadaşlar. Ben düz örgü olarak ördüğüm için bir bu şişimden çıkardım. Bir diğer şişimden 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüp keseceğim. Bir bundan çıkardım. Diğeriyle birlikte alarak haroşa örgüyle kesiyorum. Bir bundan çıkardım. Bir karşıdan 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir buradan aldım. Bir buradan 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Dediğim gibi ters örgüyle örüyorsanız haroşayı ters örgü olarak keseceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı yöntemle ilmeklerimi birleştirdim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Ön yüzümde 3 diş haroşa görüntüm olana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, ön yüzümüzde 3 diş haroşamız görünene kadar hem ön yüzde hem arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örelim.
Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarım hem ön yüzlerini hem arka yüzlerini ters olarak örecekler. Benim gibi düz örgülü ören arkadaşlarımız da hem ön yüzde hem arka yüzde ilmeklerini düz örgü olarak örecekler. Tamamlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, 72 ilmeğimi 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi roba kurulumumuzu yapacağız. Ön bedenimiz için 12 tane ilmeğimizi ayıracağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmeğin yanına bir ayraç takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimin yanına da bir tane ayraç takacağım. Kol bedenim için 11 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğimin yanına da ayracımı takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Yanına ayracımı takıyorum. Arka bedenim için 18 tane ilmeğimi ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmeğimin yanına da ayracımı takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Yanına ayracımı takıyorum. Diğer kol bedelerim için tekrar 11 tane ilmeğimi ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yanına ayracımı takıyorum. Arada 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimin de yanına ayracımı takıyorum. Ve diğer ön bedenim için bu tarafta 12 tane ilmeğimin kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 4 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Buralar bizim ilik düğme kısmımız arkadaşlar. Buralarda sadece sırası geldikçe ilik açacağız. Onun dışında farklı bir işlem yapmayacağız. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi roba artış yerime geldim. Normalde burada ayrıcımı görünce bir artış yapmam gerekiyor ama yapmayacağım. Çünkü burada bir tane dolama yaparak ön bedenimin bu tarafında artışımı yapmış oldum. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından bir tane gizli artış yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 düzümü ördüm. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bu defa 2 ilmeği sağdan sola doğru kesiyorum. 2 ilmeğimi kestim. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Ayrıcımı gördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ayrıcımı alıyorum bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve arka bedenimdeki 18 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Çünkü tüm detaylarını anlatacağım. O yüzden 2 part olarak yayınlayacağım büyük ihtimalle. Ayracımı gördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane gizli artış yapıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru kesiyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Ayracımı gördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından artış yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi ön bedenimizi öreceğiz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyoruz. Tekrar 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sıra sonundaki 4 ilmeğimizi, kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arkadaşlar arka yüzlerimizde baştaki ve sondaki 4 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Kalan ilmeklerimizin tamamını bunu ajur ilmeklerimiz dahil ters örgü olarak öreceğiz. Yani baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşa, diğer ilmeklerin tamamı ters örgü. Arka sıramızı tamamlayalım.
Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü tamamladım. Dediğim gibi baştaki ve sondaki 4 ilmeğimi haroş olarak ördüm. Aradaki ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine kenardaki 4 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane dolama yapıyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ayracımı gördüm. Burada dolama yaptığım için yine artış yapmıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından bir tane gizli artış yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum ve 2 ilmeği bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıyorum. Ve arka bedenime ait ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Arka bedenimizde farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi sadece düz örgü olarak örüyoruz. Ayracıma geldim. Hemen artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da gizli artışımı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Buradaki 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Ayracımı gördüm. Gizli artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafından yine artışımı yapmayacağım arkadaşlar. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane dolama yapıyoruz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Kenardaki 4 ilmeğimizi de haroş olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzleri aynı arkadaşlar. Yine baştaki ve sondaki 4 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. 4 haroşamı ördüm. Ve sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Tekrar robamın ön yüzündeyim. İlk iliğimizi açacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve devam ediyorum. Yine baştan 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doluyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Artış yapmıyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından bir tane gizli artış yapıyorum. 3 tane ilmeğimizi artışımızdan sonra düz olarak örüyoruz. 2, 3. 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2. Bir tane doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi sağdan sola doğru bir kesim yapacağız. 2 ilmeğimize girdik. Birlikte alarak kestik. 3 tane ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. Bir tane gizli artış yapıyoruz. Ayrıcımızı gördük çünkü.
Arkadaşlar burada kafanız karışmasın. Ön bedenimizde dolama yapıyoruz. O yüzden artış yapmıyoruz. Kol bedenimizde de 2 tane dolama yapıyoruz. Neden kenarlardan artış yapıyoruz diyeceksiniz belki. Şimdi biz buradan artış yapıyoruz ama aynı zamanda 2 tane ilmeği kesiyoruz. Bu tarafta da 1 tane dolama yapıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ilmek sayımızı yerine koymuş oluyoruz. O yüzden bu kenarlardan artış yapmamız gerekiyor. Burada kesim işlemi yapmadığımız için, sadece artırma işlemi yaptığımız için kenardan artırma yapmıyoruz. Şimdi devam edelim. Artışımızı yaptık. Ayracımızı alıyoruz bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ayracımızı aldık yine. 1 tane artış yapıyoruz. Ve arka bedenimize ait ilmeklerimizi ayracımızın bulunduğu yere kadar düz örgü olarak örüyoruz. Ayracımıza kadar örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da 1 tane artış yapıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane düz ilmekten sonra yine 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa sağdan sola doğru bir kesim yapıyoruz. 2 ilmeğime girdim. Birlikte alarak kestim. Ve sıra sonundaki 3 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ayrıcımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Ön bedenimde yine artış yapmıyorum arkadaşlar. Diğer ön bedenimizde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Orada sıra başından gidiyoruz bu tarafa. Burada da sıra sonundan gidiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 6 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzümü ördüm. Bir tane doluyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Kenardaki 4 tane ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzümde de yine 4 tane ilmeğimi, kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Arka sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir dolama yapıyorum. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine artış yapmıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından artışımı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3. 3 tane düzümden sonra yine soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3. 3 düzümden sonra 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve yine sondaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 düzümü ördüm. Ayracımı gördüm. Hemen artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıp arka beden ilmeklerimle devam ediyorum. Dediğim gibi arka bedenimizde sadece düz örgüyle ilerliyoruz. Ayracımıza kadar örelim. Arka bedenime ait ilmeklerimi ayracıma kadar düz olarak ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıp aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 düzümü ördüm. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 3 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Bir tane artış yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımızın diğer tarafından artış yok. 7 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 düzümü ördüm. 1 doluyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenardaki 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde arkadaşlar yine baştaki ve sondaki 4 ilmeği haroşa, aradaki ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örelim. Ön yüzümüzle devam edelim. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenardaki 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 doluyorum. Ve 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ayracımı aldım bu tarafa artış yapmadan. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından artışımı yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 düzümden sonra 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıp düz olarak arka bedenimi örüyorum. Ayracımıza kadar arka bedenimizi örelim. Ayracıma kadar arka bedenimi ördüm. Artışımı yaptım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı diğer tarafa alıp buradan da bir tane artış yapıyorum. Ve yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4. 4 düzümden sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesimimi yapıyorum. Ve sonda kalan 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımızın diğer tarafından artış yapmıyoruz arkadaşlar. 8 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düzüm ördüm. 1 doluyorum. 4 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2, 3, 4. Kenardaki 4 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Arka sıramızda arkadaşlar yine baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşa, aradaki ilmeklerin tamamı ters örgü. Şimdi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Burada ikinci ilmeğimizi açacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Burada son ajur çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine baştan 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4. 1 doluyoruz ve 9 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Artış yapmıyoruz. Aradaki 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ayracımızın diğer tarafından artışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu sıramızda ortadaki yaprağımızın tomurcuğunu yapacağız. Aynı zamanda diğer yapraklarımızın kurulumunu yapacağız. Yani tomurcuk sıralarımızda diğer yapraklarımızın kurulumuna başlayacağız. Bakın şimdi bu ortada düz olan ilmeğimiz var. Biz bu ilmeğimizin sağından ve solundan dolamalarımızı yani ajur artışlarımızı yapıyoruz. Bu yapraklarımızda da baz almamız gereken bu ortadaki düz ilmeğimiz. Bakın burada kesim yaptığımız ilmeğimiz var soldan sağa doğru. Bu taraftaki yaprağımız için bu düz ilmeğimiz buradaki düz ilmeğimiz olacak. Bu tarafta da bakın burada ikili kesim yaptığımız ilmeğimiz, artık örgümüz ilerlediği için çok belirgin. Bu ilmeğimizi ortadaki ilmeğimiz olarak baz alacağız. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar kanalımdaki yaprak çalışmasını mutlaka izleyin. Ayrıntılı bir şekilde anlattım küçük bir parça üzerinde. Mantığını daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi kenar artışımı yaptıktan sonra 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Bakın burada kesim yapmam gerekiyor. Ortaya da buradaki kesim yaptığım ilmeğimi alacağım. Soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bakın burada kesim yaptığım ilmeğim var. Ne yapıyorum? Bir tane doluyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum burada olduğu gibi.
Ve yanından da yine bir tane dolama yapıp 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. İlk kurulumumu yapmış oldum. Bu ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafa uyguladık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 düzümüzü ördükten sonra ortadaki düz ilmeğimizdeyiz. Şimdi bunun içerisine tomurcuğumuzu yapacağız. Artık bu ortadaki düz ilmeğimizin sağından ve solundan dolama yani ajur işlemi yapmayacağız. Çünkü genişliği yaprağımızın bizim için yeterli. Tomurcuğumuzu yaptıktan sonra artık yaprağımızı daraltma işlemine başlayacağız. Biraz kalınca bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Tomurcuğumun büyük olmasını istediğim için. Sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 tane zincirle yukarı çıktım, doluyorum. Gözeneğime giriyorum. Her defasında sadece 2 tane ilmeğimin içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim birikene kadar aynı işlemi yapıyorum. 3 oldu. 2 tanesinden çıktım. 4 oldu. Tekrar 2 tanesinden çıktım. 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Bir altındaki, bakın buradaki değil, bir altındaki gözeneğe girerek bu şekilde kaydırıyorum. Ve örmeden diğer şişimi alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Orta noktası olarak baz alacağım ilmeğime geldim arkadaşlar. Ne yapıyordum? Bu ilmeğimin kenarından dolamamı yapıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Ve bu defa sağdan sola doğru 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Yine aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıp arka bedenimle devam ediyorum. Arka bedenimizi örelim arkadaşlar ayrıca kadar. Arka bedenime ait ilmeklerimi ayrıcıma kadar ördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, burada ortaya alacağımız ilmeğin bu tarafında 4 tane ilmek var. Şimdi 2 tanesini kesip bunu düz öreceğim için bu 2 taneyi örüyorum. Artışımdan sonra 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kestim. Ve böylece ortaya alacağım ilmeğime geldim. Ne yapıyorum? Doluyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, mantığını anladığınızda inanın çok kolay. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık ajur çalışması yapmadığım için buraya tomurcuğumu yapacağım. Tomurcuk yapımını arkadaşlar bir kez daha göstereyim. Ortadaki ilmeğime girdim. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu 6'da yapabilirsiniz. Yani büyüklüğünü ne şekilde istiyorsanız yukarıdaki ilmek sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. 5 tane yeterli oluyor arkadaşlar. Çünkü tığım kalın. Bu 5 ilmeğimi tek seferde toplayıp bir tane zincirle sabitliyorum. Buradaki değil, bir altındaki gözeneğe girerek kaydırıyorum. Ve örmeden diğer şişimi alıyorum. Şimdi bu tarafa bakalım arkadaşlar. Bakın burada aşağıdan yukarı doğru kesim yaptığımız ilmeğimiz var. Önündeki 2 tane ilmeği keseceğimiz için 2 tane kesip bir tane dolayıp bunu ortaya alacağız ya arkadaşlar, düz örüp. Ne yapmamız gerekiyor? Onun önündeki 3 tane ilmeği düz örmemiz gerekiyor. Bu 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 tane düzümüzü ördükten sonra 2 tane ilmeğimizi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyoruz. Bakın yaprağımız daralıyor. Şimdi bu ilmeğimizi ne yapacaktık? Dolayıp düz olarak örecektik. Bir tane doladım. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir daha doluyorum. Ve sağdan sola doğru 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Artışımı yapıyorum. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımızın diğer tarafından artırma işlemi yapmıyorduk arkadaşlar. Bu bizim son sıramız. Bundan sonraki sıralarımızda normal robamızda artış yapacağız ön bedenlerimizde. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9 tane düzümüzü ördük. Bir tane doluyoruz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve sondaki 4 tane ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Arka sıramızı yine aynı şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşa, aradakilerin tamamı ters. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artık burada aşur çalışması yapmayacağız. 12 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi güzel bir detay çalışması yapacağız arkadaşlar. Bakın, şişim ön tarafta. Burada ayrıcımın bu tarafında 2 tane ilmeğim kaldı. 12 tane ilmeğimi ördükten sonra. Şişim ön tarafta, arkadaki ilmeğime giriyorum. Arkadaki ilmeğimle birlikte şişimden çıkarıyorum. Çapraz bir şekilde yerlerini değiştirmiş oldum. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık bu tarafta aşur çalışması yapmadığımız için rob artışlarımıza normal bir şekilde devam edeceğiz. Artışımı yapıyorum. Ayraçlarımın arasındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Artışımdan sonra 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın, ortaya aldığım ilmeğimin yanına bir tane dolama yapıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir önceki sırada aşure yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arkadaşlar 2 tane ilmeğimizi sağdan sola doğru keseceğiz. Bu tarafta soldan sağa doğru kesiyoruz. Burada da sağdan sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğime girdim. Birlikte alarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. İki ilmeğimi kestikten sonra bir tane düz örüyorum. Bakın, ortaya aldığım ilmeğim. Bir tane dolama yapıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sıra sonunda kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki yaprağımızı daraltıyoruz. Kenardaki yapraklarımızı açıyoruz arkadaşlar. Yani bu yaprakta yaptığımız işlemlerin aynısını bu tarafta yapıyoruz. Bir tane gizli artış yapıyoruz. Aradaki 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu taraftan da artışımızı yapıyoruz. Şimdi düz örgülerle arka bedenimi öreceğim. Ayracıma kadar öreyim. Arka bedenime ait ilmeklerimi ayracıma kadar düz olarak ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıp aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 düzümden sonra 2 ilmeği birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Son kez bir tane düz örüyorum. Bu defa 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ön bedenimizde yine detayımızı yapacağız. Diğer ön bedenimizde şişimiz ön tarafta bu şekilde ilmeklerimizi çıkarmıştık. Şimdi tam tersi işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şişimiz arka tarafta, ikinci ilmeğimize giriyoruz. Öndeki ilmekle birlikte şişimizden çıkarıp bu taraftaki şişimize, yani çapraz bir şekilde yerlerini değiştirmiş olduk. Bu 2 ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Ve yine ön beden ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz.
Ön sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramızda yine baştaki ve sondaki 4 ilmeği haroşa, aradaki ilmekleri ters örüp ön sıramızda buluşalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi ön yüzümdeyim tekrar. Kenardaki 4 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bu defa 11 tane ilmeğimiz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine şişim ön tarafta, ikinci ilmeğime girdim. Arkadaki ilmeğimle birlikte şişimden çıkardım. Ve 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve devam ediyorum ayrıcıma kadar düz. 2 tane daha düz örmüş oldum. Bir tane artış yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 düzümü ördükten sonra 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yapıyorum. Ayrıcımı bu tarafa aldım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar arka bedenimizi ayrıca kadar örelim. Arka bedenimi ayrıcıma kadar ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıp 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 1, 2 tane düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, tekrar bir doladım. 2 tane düzümü ördüm. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2. Ayrıcımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yaptım. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu tarafta yine aynı şekilde şişim arka tarafta, ikinci ilmeğime giriyorum. Öndeki şişimdeki ilmeğimle birlikte şişimden çıkarıyorum. Çapraz bir şekilde yönlerini değiştirdim ve düz örgülerle devam ediyorum. Kenardaki 4 tane ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar arka sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzümdeyim. Şimdi burada yine üçüncülüğümüzü açacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu defa 10 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şişim ön tarafta. Bu şekilde ilmeklerimi çapraz olarak değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ayrıcıma kadar da düz devam ediyorum. Ayrıcımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artış yapıyorum.
2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa soldan sağa doğru alarak kesiyorum. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Bir gizli artış da buradan yapıyorum. Ve arka bedenime ait ilmeklerimi ayracıma kadar düz olarak örüyorum. Örelim arkadaşlar. Arka bedenime ait ilmeklerimi ayracıma kadar ördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi kol bedenimdeyim. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği bu defa soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıyorum. Artışımdan sonra 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Şişim arka tarafta, ikinci ilmeğime giriyorum. Şişime taktım ilmeğimi. Öndeki şişimden ilmeğimi çıkarıyorum. Ve bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve düz bir şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi arka sıramızda tamamlayalım. Tekrar ön yüzümdeyim. Kenardaki 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 9 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şişim ön tarafta, ilmeğime girdim. 2 ilmeğimi de şişimden çıkarıyorum. Çapraz bir şekilde yönlerini değiştirip düz örgü olarak örüyorum. Bu yapmış olduğumuz detayı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normal düz örebilirsiniz. Ayracıma geldim. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 ve 4. Bir tane doluyorum, bir düz örüyorum, bir tane doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar artık yaprağımızı kapatıyoruz. Bakın bu şekilde 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Bunun için ikinci ilmeğe giriyorum. Birinci ilmeğin önünden çıkıyorum. 2 ilmeği şimdiden çıkardım. Çeviriyorum. Buradaki 3. ilmeğimle birlikte düz örgü olarak keseceğim. 3 tane ilmeği teke düşürmüş oluyorum. Şimdi tekrar 4 tane ilmeğimiz olarak öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yaptım.
Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yaptım. Arka bedenime düz örgülerle ayrıcıma kadar öreceğim. Örelim arkadaşlar. Ayrıcıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artışımı yaptım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yaptım. Şimdi kol bedenimden yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine yaprağımdaki ilmekleri kapatmak için bu 3 tane ilmeği birlikte alarak keseceğim. Ortadaki ilmeği başa getirmek için ikinci ilmekten giriyorum, ortadaki ilmekten. Birinci ilmekten çıkıyorum. Şişimden çıkardım, çeviriyorum bu şekilde. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz örgü olarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ve 4. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımı gördüm, artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şişim arka tarafta bir önceki sıralarda olduğu gibi. İkinci ilmeğime girdim. Öndeki ilmeğimi bu taraftaki şişimden çıkarıyorum. Arkaya da diğer ilmeğimi taktığım için o zaten diğer ilmeğimde kalacak. Çıkardım. Tekrar bu şişime buradaki ilmeğimi takıyorum. Ve 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve yine sondaki 4 ilmeğime kadar düz olarak devam ediyorum. Sondaki 4 ilmeğimi de haroşa olarak öreceğim. Tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramızda örelim. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü tamamladım. Ön yüzümde de baştaki 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan 5 tane dolama yaptık. Yani 5 tane ajurumuz var. Şimdi tekrar burada olduğu gibi tomurcuğumuzu yapacağız. Ve diğer yaprak kurulumlarımızı yapacağız. Yani mantık hep aynı. Şimdi yapalım birlikte. Kenardaki 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra 8 tane düzle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İzlerken aynı zamanda da arkadaşlar mantığını kavramaya çalışın. Bu kadar uzun izlemeniz gerekmez o zaman. Şimdi 8 tane düzümü ördükten sonra yine şişim ön tarafta. İkinci ilmeğime girdim. Arkadaki şişimi çıkartıyorum. İlmeğimi tekrar şişim alıp 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yine ayracıma kadar düz olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm, artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yaptım. Artışımdan sonra bir tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Bakın burada kesim yaptığım düz hattım var. Yaprağımın bu düz yerine burası yapacağım. Bir önceki yapraklarımızda olduğu gibi kesim yaptığımız ilmeğimiz, bu ilmeğimiz bizim ortada kenarlarında ajur artışı yaptığımız ilmeğimiz olacak. Bunun bu tarafındaki 2 tane ilmeğe kadar ördük ve bu 2 ilmeği kestik. Bir tane doluyoruz, bir tane düz örüyoruz, tekrar bir tane doluyoruz. 2 tane ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 düzümü ördüm. Bakın kenarında ajur artışı yaptığım ilmeğimdeyim. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Popcorn sıramızda dolama yapmamıştık. Direkt buradaki düz ilmeğimizin içerisine tomurcuğumuzu yapmıştık. Şimdi yapalım aynı şekilde. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi bu tarafında da yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada 2 tane ilmek var. Burada da bir önceki sırada üçlü kesim yaptığımız ilmeğimiz var. Yani yaprağımızı kapattığımız ilmeğimiz. Bu yaprağımız yine altta bu şekilde devam edecek. Buradaki üçlü kesim yaptığımız ilmeğimizi baz alıyoruz. Sağından ve solundan yine buradaki ajur çalışmamızı yapacağız. Şimdi soldan sağa doğru
2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. Üçlü kesim yaptığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane daha doluyoruz. 2 ilmeğimizi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz. 3 tane düzümüzü örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimizin içerisine popcornumuzu yapalım. Tomurcuğumu yaptım arkadaşlar. Yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. Bakın yine çok belirgin arkadaşlar. Araya alacağımız düz ilmeğimiz, doladım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bu bizim modelimizin birinci sırası arkadaşlar. Burada yapılan işlem. Ve sondaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Ama öncesinde tabi artış yapıyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Ayracımı aldım. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yaptım. Şimdi arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ayracımıza kadar örelim. Arka bedenimi ördüm arkadaşlar. Artışımı yaptım yine. Aradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Buradan da bir tane gizli artış yapıyorum. Şimdi kol bedenimdeyim tekrar. İlk ilmeğimi artışımdan sonra düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimin içerisine tomurcuğumu yapacağım. Yapalım arkadaşlar. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bakın yaprağımın tam ortasında üçlü kesim yaptığım ilmekteyim. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3. Yine bu ortadaki düz ilmeğimin içerisine tomurcuğumu yapacağım. Yapalım. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın burada arkadaşlar yaprağımızın düz ilmeği var. Kesim yaptığımız. Bunu ortaya getirmek için 2 tane ilmeği birlikte alarak soldan sağa kesiyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz. Sondaki bir ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Artışımızı yapalım. Aradaki 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ayracımızın diğer tarafından da artışımızı yaptık. 8 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu taraftaki ön bedenimizde şişimizi arkadan takıyoruz ikinci ilmeğimize. Ön taraftaki ilmeğimizi şişimizden çıkarıp tekrar aynı şişe alıyoruz. Ve bu 2 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ve yine düz devam ediyoruz. Sondaki 4 ilmeğimiz haroşa. Arka sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzden devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenardaki 4 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 7 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şişim ön tarafta. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. İkisini de düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi yine ayracıma kadar düz olarak örüyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi
birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmeğimi tekrar soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bu sağdan sola yaptığınız kesimlerde ilmeklerinizin yönü farklıysa arkadaşlar değiştirip kesim o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 düzümü ördüm. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yaptım. Ayraç arasındaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıp arka bedenime düz örgülerle örüyorum. Ayracımıza kadar örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi ördüm. Artışımı yaptım. Aradaki 2 tane ilmeği düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Yine 5 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane düzümden sonra tekrar 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yaptım. Ayracımı alıyorum bu tarafa. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi 10 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şişim arka tarafta. İkinci ilmeğime girdim. Öndeki ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Tekrar şişim alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine düz devam edeceğim. Sondaki 4 ilmeğimi haroşa öreceğim. Arka sıramızda da arkadaşlar baştaki ve sondaki 4 ilmeği haroşa öreceğiz. Kalan ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Her sıramızda olduğu gibi tamamlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Kenardaki 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine modelimi uygulayacağım. Şimdi ön tarafta girdim. Arkadaki şişimi çekip ilmeğimi tekrar alıyorum üstüne. Ve düz olarak ayracıma kadar devam ediyorum. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi
düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yaptım. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artış yaptım. Şimdi arka bedenimize ait ilmeklerimizi arkadaşlar ayrıcımıza kadar düz olarak örelim. Arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak ayrıcıma kadar ördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeği düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi yine soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yaptım. Ayrıcımı aldım bu tarafa. 2 tane düzümü örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şişim arka tarafta ilmeğimi aldım. Öndeki şişimi bu şekilde kaydırıp ilmeğimi çıkarıp tekrar alıyorum. İlmeklerimin ikisini de düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar ön yüzümüzü tamamlayalım. Yine arka yüzümüzü de örelim. Ön yüzümüzle birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar arka sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar haroşalarımı ördüm. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aynı işlemi yaptığım için arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Şimdi ayrıcıma kadar ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Ayrıcıma geldim. Artışımı yapıyorum. Ayrıcımı aldım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Artışımı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. Soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 3 tane düzüm örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum.
sondaki ilmeğimiz olarak örüyorum. Artışma yaptım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu taraftan da artışma yaptım. Şimdi arkadaşlar arka bedenimizi örelim. Ayracıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Artışma yapıyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışma yaptım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa soldan sağa doğru kesiyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Yine aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da bir tane artış yapıyorum. 14 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine ilmeklerimin yönünü değiştirip düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzü tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramızı da örelim. Daha sonra ön yüzümüzden devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenardaki 4 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine 2 tane ilmeğimin yönlerini değiştireceğim. Ve ayracıma kadar düz olarak örüyorum. Ayracıma kadar öreyim. Evet arkadaşlar, ön bedenimi ayracıma kadar düz olarak ördüm. İlmek sayımız çoğaldığı için arkadaşlar video çok uzun olacak. O yüzden buraları böyle geçiyorum. Artışımı yaptım. Ayracımı aldım. Aradaki ilmeklerimi düz ördüm. Artışımı yapıyorum. Artışımdan sonra bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Artık arkadaşlar yaprağımızı kapatıyoruz. Bu yaprağımızda biliyorsunuz burada 3 tane ilmek kaldığında 3 ilmeği birlikte alarak kesmiştik. Şimdi yine ortadan 2 tane ilmeği alıyorum bu şekilde. Yönünü değiştiriyorum. 3. ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. 3 tane ilmeği birlikte alarak da kesebilirsiniz ama görüntüsü bu şekilde olmaz arkadaşlar. Şimdi yaprağımı 3 tane kesimimle kapattım. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikinci tomurcuklu yaprağımızı kapatacağız arkadaşlar. Yine 2 tane ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Ortadaki ilmeği başa almış oluyorum. İkinci ilmekten girdim. Birinci ilmekten çıkıyorum. Çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu sırada kapatmamızı yaptığımız için bir sonraki sırada artık tomurcuklarımızı yapacağız. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 2 ilmeğimizi sağdan sola doğru kesiyoruz. Sondaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artışımızı yaptık. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz.
Ayracımızın diğer tarafından da artışımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar arka bedenimizin ilmeklerini ayracımıza kadar örelim. Arka bedenimi ayracıma kadar düz olarak ördüm. Artışma yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi yine üçlü kesim yapacağım arkadaşlar. Tomurcuklu yere geldim. 2 ilmeğimi bu şekilde şişimden çıkarıyorum. Bakın önce ortadakine giriyorum. Sonra baştakine. Çıkardım, çevirdim. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Şimdi yine 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 düzümü ördüm. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Diğer tomurcuklu yaprağıma geldim arkadaşlar. Şimdi bunu da yine kapatacağım. Bakın önce ortadaki ilmekten giriyorum. Öndeki ilmekten çıkıyorum. Şişimden çıkardım. Çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz örgü olarak kesiyorum. 4 tane düzüm örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi örüyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimizi olarak örüyorum. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi 16 ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştireceğim. Şimdi arka tarafta girdim. Yönlerini değiştirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzü tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzümüzü de örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar ön yüzümdeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. 3 tane düzüm örüyorum. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştireceğim. Yönlerimi değiştirdim. Şimdi ayrıca kadar öreyim arkadaşlar ön bedenimi. Ön bedenimi ayrıcıma kadar ördüm. Artışma yapıyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışma yapıyorum. Bir önceki sıramızda arkadaşlar tomurcuklu olan yapraklarımızı kapatmıştık 3 ilmek keserek. Şimdi bu sıramızda hem yeni yapraklarımızı oluşturacağız hem de diğer yapraklarımızın tomurcuklarını yapacağız. Sadece bu sıraya mahsus arkadaşlar, burada kesim yapmayacağız ve bu tarafta modelimizin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için dediğim gibi sadece bu sıraya mahsus. Bundan sonra böyle bir işlem yapmayacağız. Şimdi artışımı yaptım. 2 tane ilmeğimi kesmiyorum. Düz örgü olarak örüyorum artışımdan sonra. Şimdi yine arkadaşlar bir önceki sıralarda olduğu gibi kapatma işlemimizi yaptıktan sonra diğer yapraklarımızı oluşturmak için buradaki kestiğimiz ilmekleri ortaya alıyorduk. Bakın burada bir önceki sıralarda hep ikili yaptığım sola doğru kesimlerin olduğu ilmeğim var burada. Bunu ortaya almak için bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Bu tarafındaki kesimimi yapacağım sağdan sola doğru. Sadece baş kısımdakini yapmadık arkadaşlar. O da sadece bu sıraya mahsus. 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi buraya tomurcuğumuzu yapacağız. Tomurcuk sıramızda arkadaşlar dolama yapmıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda da yaprağımızı daraltarak devam edeceğiz. Şimdi buraya popcornumuzu yapalım. Popcornumu yaptım. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Bakın burada kesimimi yaptım. Üçlü ilmeğim var. Üçlü kestiğim ilmeğim bu ilmeğim. Yaprağımızın uç kısmı. Şimdi bunu ortaya alacağız. Öncesinde 2 tane ilmeğe kadar ördük. Kesimimizi 2 ilmekte yaptık. Şimdi bir doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz.
Yine tomurcuğumuzu yapacağız. 3 tane düz örüyoruz. Tomurcuğumuzu yapalım arkadaşlar. Tomurcuğumu yaptım. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi keseceğim. Soldan sağa doğru kesiyorum. Bakın arkadaşlar, üçlü kesim yaptığım ilmeğim bu. Yine doluyorum. Onu düz örüyorum. Doluyorum. 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü tomurcuğumu yine buradaki düz ilmeğime yapacağım. Tomurcuğumuzu yapalım arkadaşlar. Tomurcuğumu yaptım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru kesiyorum. Bakın arkadaşlar, burada kesim yaptım. Sağdan sola doğru kesim yaptığım ilmeğim var. Bunu ortaya alıyorum. Önündeki 2 tane ilmeği kestim. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Normalde kesim yapmam gerekiyordu ama dediğim gibi bu sıramıza mahsus bu 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artışımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, arka bedenimizin de artışını yapıp ayracımıza kadar örelim. Arka bedenimi ayracıma kadar ördüm. Artışımı yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kol bedenimizde de yine aynı işlemi yapacağız. Kesme yapmıyoruz. Artışımızdan sonra 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Soldan sağa doğru kesim yaptığımız ilmeğimizi araya alacağız yine. Bir tane doladık. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. 2 ilmeğimizi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz. 3 tane düzümüzü örüyoruz. İlmeğimizin içerisine tomurcuğumuzu yapalım. Tomurcuğumu yaptım arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bakın, burada soldan sağa kesim yaptığım ilmeğim var. Bunu ortaya alıyorum. Yine bir tane doluyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3. Buradaki ilmeğin içerisine tomurcuğumu yapacağım. Yapalım. Tomurcuğumu yaptım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tomurcuğumu yaptım arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Soldan sağa 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bakın arkadaşlar, soldan sağa kesim yaptığım ilmeğimdeyim. Bu tarafta da sağdan sola kesim yaptığım ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin bulunduğu yere yeni yaprak kurulumları yapıyoruz. Ve aynı işlemle tekrarlayarak devam ediyoruz. 2 kesimimi soldan sağa yaptım. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Şimdi son tomurcuğumuzu yapacağız. 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Tomurcuğumuzu yapalım buraya. Son tomurcuğumu da yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi de sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Bakın, burada sağdan sola kesim yaptığım ilmeğim var. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum bu ilmeğimi. Tekrar doluyorum. Normalde kesmem gerekiyordu arkadaşlar bu ilmeklerimizi. Ama dediğim gibi bu sıramıza mahsus kesmiyoruz bu kol bedenimizde de. 2 tane düzümü ördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Artışımdan sonra 18 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Yine modelimi uygulayacağım. Şimdi arkadaşlar, yine ön yüzümüzü bitirelim. Arka yüzümüzü örelim. Ön yüzümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, birleştirmemizi de yaptık. Artık burada videomu sonlandırıyorum. 1 saati geçmiş. İkinci partta elbisemizin diğer kalan kısmının tamamını öreceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.